Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazım. Bugün sizlerle iPhone 14 Pro açılışı yapacağız. Gördüğünüz gibi ürünü Amazon'dan aldım, yani internet üzerinden. Öncelikle bu konuda bazı çekinceleri olan arkadaşlarım oluyor. Onun için tüm kutu açılışınızı gözünüz önünde yapmak istedim. Şu an gerçekten içim çok rahat. Çok işinde çok aşırı da korunaklı bir şekilde göndermemişler gibi görünüyor ama bir sorun olmadığına eminim. Sorun olursa da Amazon'un arkasında duracağına eminim. Ya burada bir şeyin reklamını da yapmıyorum arkadaşlar. Daha önceki şu an bu videoyu çektiğim telefonda hepsi buradan almıştım. Onda da gayet sorunsuz bir alışveriş gerçekleştirmiştik. Hani genel anlamda internete karşı çekinen arkadaşlar için bu şeyi söylüyorum. Ama tabii şuna çok dikkat ediyorum. O zaman aldığımda da hepsi burada da satıcı, hepsi buradanın kendisiydi. Şu anda da yine Amazon'un kendi sattığı ürünlerden birisini tercih ettim. Kutu açılışına geçmeden önce neden iPhone 14 Pro'yu tercih ettiğimi de söylemek istiyorum. İşin aslı ben tanıtım yapılmadan önce iPhone 14'ü almaya karar vermiştim. Ama maalesef tanıtımdan sonra 14 ile ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşandı arkadaşlar. 14 13'ün neredeyse aynısı olarak çıktı. Aralarında boyut farkı yok. Gram olarak sadece 2 gram fark var. İşlemci farkı yok. Ya güncelleştirdiğini söylüyor A15 işlemcisini ama çok da inandırıcı gelmiyor veya çok da etkilemiyor insanı. Durum öyle olunca Pro modellere yöneldim. Görünüşte de en azından Dynamic Island denen bir özellik olduğu için Pro'nun daha mantıklı olduğunu düşündüm arkadaşlar. Şimdi kutu açılışını yapalım. Ondan sonra bu konu hakkında konuşmaya devam edebiliriz. Siparişi cumartesi günü vermiştim arkadaşlar ve pazartesi günü elime ulaştı. Gayet hızlı bir şekilde geldi. Sorun olacağını da düşünmüyorum. Biraz almakta geciktik aslında çünkü dediğim gibi ilk başta planımız 14'ü almaktı. Ama 14 hayal kırıklığı olunca 14 Pro'da da ciddi bir fiyat farkı var. Alalım mı, almaya değer mi diye bayağı uzun süre düşünmek durumunda kaldık. En sonunda kararımızı verip aldık arkadaşlar. Yani biz bu kanal haricinde bir kanalımız daha var. Bu şekilde videolar çektiğimiz için, video içeriği ürettiğimiz için arkadaşlar telefon konusunda birazcık maalesef paraya kıymak durumunda kalıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle içinde birkaç kartonla desteklemişler ve göndermişler. Yani bu ürün gibi arkadaşlar belki her gün onlarca, yüzlerce ürün gönderiyor Amazon. Onun için sorun olacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi zaten artık Apple şeyi bırakmıştı dışındaki o jelatini. Artık koruma bantları ilk defa açıldığını gösteren bantlar burada. Hemen açılışı yapabiliriz. Şuraya ok koymuş. Ben de hiç bakmadan direkt diğer taraftan açmaya başladım. Şöyle yapayım. Biz gümüş rengi tercih ettik. Gümüşten çok fotoğraflarda beyaza benziyordu. Bakalım içinden çıkınca da aynı şekilde olacak mı? Pro Max yerine burayı tercih etme sebebi de arkadaşlar tabii ki fiyatla alakalı ve aynı zamanda ben cebimde taşıyorum telefonu. Cebimde taşıyabilecek, rahat taşıyabileceğim bir telefon olmasını istedim. Bazı açılardan beyaz görünüyor. Şu an kamerada farklı görünüyor. Bir yandan kameraya da bakıyorum ama bazı açılardan beyaz, bazı açılardan gerçekten bir gümüş rengini andıran bir rengi var. Kamera kısmı arkadaşlar çok şık gerçekten. Çok daha büyüyen kameralar. 13'ten gerçekten farklı bir telefon almak istiyorsanız tabii ki 14 Pro'yu tercih etmeniz gerekiyor. Kutu içeriğinde arkadaşlar bunun dışında işte birkaç tane şöyle koyayım, hemen insan koymaya kıyamıyor kenara. Bunun dışında gene her zamanki gibi şu sim kartı takmamız için gerekli olan alet ve bir tane Apple etiketi. Artık biliyorsunuz ne adaptör var içinde ne de kulaklık var. Sadece bu Lightning kablo geliyor. Bir ucu Lightning, bir ucu Type-C olan kablo. Bu kablo ile ilgili arkadaşlar eğer eski bir telefondan geçiyorsanız, yani elinizde 5 wattlık adaptör varsa buradaki uç, bu uç arkadaşlar, şuradaki uç Type-C ucu 5 wattlık adaptöre denk gelmeyecektir. Bu adaptörü kullanmak ve hızlı şarj etmek istiyorsanız şöyle bir ürün satın almanız gerekiyor. 20 wattlık adaptör. Şu an sanırım kullanılacak en uygun adaptör bu arkadaşlar. 13-14 serisi telefonlarla. Bunun Apple'ın kendi sitesindeki fiyatı da 429 lira. Zaten oradan almanızı öneririm.
Çünkü maalesef bunun gerçek olmayanı, orijinal olmayanı da çok fazla dolaşıyor bildiğim kadarıyla piyasada. Apple sitesinde genelde arkadaşlar şöyle bir çekince yaşıyorlar. Apple gönderim tarihini çok uzun gösteriyor. Ben alırken de öyleydi ama yazdığı tarihten çok daha önce geldi. Hani sanki biz en kötüsünü söyleyelim de en iyisi olursa insanlar sevinsin gibi bir politika mı izliyor artık, ne yapıyor bilmiyorum tam olarak. Ama çok daha erken geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bizim bu telefonu alma sebebimiz işte burada gördüğünüz kameralar. Neden 13 Pro almadık? Şu an 13 Pro ile arasında ciddi bir fiyat fark var. 13 Pro 34 bin lira civarında. 8 bin lira gibi bir fark var. Ben 42.500 liraya aldım arkadaşlar bu telefonu. Burada kendimce sebeplerim işte bu ön yüzdeki şurada gördüğümüz ada dediğimiz o dinamik ada, dinamik island denen özellik. Görüntü olarak bir farklılığı yakalamışlar burada. Bir diğeri arkadaşlar özellikle hareketli çekimlerde 14 Pro karşılaştırma videolarını da izledim. Çok çok daha başarılı. Yani eğer hareketli video çekiyorsanız ki ben önceden takip edenler veya ilk defa izliyor olabilirsiniz. Kanalımda çok fazla gezi videosu da var. Bunları elimde telefonla bu şekilde çekim yaparak dolaşıyorum. Ve haliyle o hareket sensörü benim için büyük bir önem kazanıyor. Ve aynı zamanda burada yeni bir işlemci var. iPhone 14 ve 14 Plus'ta olmayan yeni işlemci A16 Bionic işlemcisi. Pro ve Pro Max modellerinde var. Burada arkadaşlar ciddi bir fark var çünkü mimari değişmiş. Yani 5 nanometreden 4 nanometreye geçmişler 14 Pro'da. Onun için gene 14 Pro'yu o parayı vermeyi göze alarak almayı tercih ettik arkadaşlar. Şu kısımlar da gerçekten çok şık görünüyor. Telefon şu an kamerada göründüğünden çok daha şık olduğunu söyleyebilirim telefonu. Şu köşeler falan gerçekten premium sınıf bir telefon hissi yaratıyor arkadaşlar. Şöyle ön yüzü de açalım. Açılışını ve kuruluşunu yapmayacağım. Ama hemen şurada adayı fark edebiliyorum. Şöyle çok dikkatli bakınca, evet bakın şu açıdan siz de sanırım şu an görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi orada arkadaşlar aslında fiziksel bir boşluk var. Oraya yazılımsal olarak da kullanarak sanki orada bir boşluk yokmuş gibi bir his yaratıyorlar. Ve güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Gerçekten bildirimleri falan buradan alabiliyorsunuz. Telefon aktarım yapacağım. Elimdeki telefondan bu telefona aktarım yapacağım. Onu da ayrı bir video olarak çekeceğim arkadaşlar. Kanalımda o videoyu da bulabilirsiniz. Bu videoyu izliyorken eğer arada kaldıysanız işte 14 mu alsam, 14 Pro mu alsam, 13 Pro mu alsam gibi. Eğer maddiyat olarak sizi çok zorlamayacaksa bence en mantıklı telefonlardan birisi bu. Tabii daha büyük ekran istiyorsanız Pro Max'i de tercih edebilirsiniz. Ama yani 13 veya 12 kullanıyorsanız 14'e geçmek çok mantıklı mı emin değilim. Dediğim gibi sadece bir RAM'de ciddi bir değişim var. 4 GB RAM'den 6 GB'a geçmiş 13 ile 14 arasında ama o da zaten kullanımda birebir çok hissedebileceğiniz bir etki yaratacağını zannetmiyorum. Bu telefon özellikle sinematik modla ve 48 megapiksele çıktı biliyorsunuz. O da aslında normal günlük kullanımda bizi çok etkileyecek bir şey değil ama detaylara indiğinizde fotoğrafta tabii ki çok daha fark edilebilir hale gelecektir arkadaşlar. Kamera anlamında öne çıktığını söyleyebiliriz. Eğer sorularınız olursa bildiğim kadarıyla cevaplamak isterim. Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.